Mentrika kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Kezban adlı kızları inceleyeceğiz. Yani inceleyeceğimiz kız Kezban türü hareket eden kız tipleri. İki tip kız tipi ele alacağız. Birincisi erkeksi olan Kezban tipi, diğeri ise utangaç, içine kapanık Kezban tipi kız tipi. Yani ekranda gördüğünüz görsellerden ne olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Yani iki tip öncelikle epilasyona ihtiyacı olan erkeksi kızları ele alacağız. Daha sonra utangaç kızları ele alacağız. Hepiniz ortaokulda, lisede yaşamışsınız. Hep bir sınıfında bir kız olmuş ya da birkaç kız erkeksi konuşur, erkeksi hareketler, erkeksi tavırlar olan, epilasyona ihtiyacı olan böyle bıyıkları, sakalları olan, vücudunda affedersin tüylerle böyle sanki affedersin erkek mi kadın mı diye çift cinsiyetli mi diye düşünürsün ama genellikle bunlar kadın değil de kadınımsı değil erkekimsi hareket ederler. Yani birazcık hormon bozukluğuna ihtiyacı olan bir kadın türleridir yani tedavi edilmesi gereken. Bu tür kadınları o toplum içinde görünce insan tuhafına gidiyor. Açıkçası siyah saçlı, beyaz tenli gelen kadınlarda böyle siyah tüyleri falan ortaya çıkınca affedersin erkek mi bunlar kadın mı diye düşünebiliyorsun. Mesela bir sabah uyanıyorsunuz eşinizin vücudunda tüyler görüyorsunuz. Acaba dün gece ben bir erkekle mi uyudum diye düşünebiliyor bazı. Hani affedersin bu kadın mı erkek mi bacağındaki o tüyler ne? Hani düşünüyorsun. Bazı güzel kızlar da görebiliyorsun. Mesela yüzü çok güzel böyle makyaj yapsın ya da makyaj yapmasın doğallık falan olunca. Açıkçası bacaklarındaki o tüyleri görünce siyah tüyler deyince hani hormon bozukluğu mu var? Yani erkek organı mı var? Affedersin de bu diyorsun hani güzel bir kız bacaklar tüyler yani bir tuhaf epilasyon yapması gereken bir kadın türü. Yani açıkçası nasıl bir şey oldu bilmiyorum ama gerçekten çok kötü bir şey böyle görünce insan karşı cinse ilgi duyuyorsun ama karşı cins sanki sana benziyor. İlginç. Herkesin bildiği gibi her insanın vücut yapısında ve hormon bakımından farklıdır. Yani kadın ve erkek arasında farklar vardır. Yani erkeğin yapısında testis ve testosteron varsa yani içinde ürettiği bir hormon olduğu için kadınlarda ise östrojen olduğu için yani yumurtlamak odaklı olduğu için erkeklerde sperm olduğu için yani erkekler 77 yaşına kadar sperm üretici olduğu için kadınlar ise 55 yaşına kadar yumurta üretip menopoza kadar doğurmasa da yapısı gereği içinden bir yumurta çıktığı için yaratılışımızdan ötürü böyle bir şey var ama böyle kıllanma olayında beni tuhafıma giden bir şey var. Yani bu kadınların bazılarının böyle tüylenmesi, istemsiz tüyle çıkması acaba testosteron hormonları mı salgılanıyor? Açıkçası bu insanların direkt doktora gitmesi gerekip hormon tedavisi görmesi gerekiyor. Daha sonra soğuk lazer epilasyon yaptırması gerekiyor. Buz lazer falan. İşte bunlar vücudundaki istenmeyen tüylerinden kurtulmak için yani östrojen hormonu alması gerekiyor. Yani erkek misin kadın mısın bir tuhafı gidiyor. Darwin teorisine göre ilk insan maymundu saçmalığı var yani biliyorsunuz bunun ne olduğunu hani maymundan gelme işte ilk insan diye düşün hani buradaki kıllanma olayına baktığımızda hani kadın ve erkekte de tüylenme oluyor yani istemsiz tüyler çıkabiliyor. Hani östrojen, testosteron hani cinsel organları farklı olabilir ama genetik anatomi olarak birbirimize çok benziyoruz. İşte elimiz, kolumuz var, gözümüz var, kaşımız var. Yani sadece cinsel organ kısmı değişik bir de bel kısmındaki kemiksi yapı değişik hani. İşte bu tür olay olduğunda insan şunu düşünüyor. Acaba bu tür insanlık Darwin gibi şeyi teoriye doğru mu tutmuyor mu belli değil. Ama ilk insan İslam'a göre çamurdan yaratıldı. Yani Adem ve Havva. Yani tasarlanırken çamurdan tasarlandı. Daha sonra ruh üflendi, canlandı, varlık oldu falan vesaire vesaire. Gelelim diğer türlü Kezban türü, utangaç, kadın tiplerini ele alalım. Yani bunları affedersin ben çok kızıyorum. Yani bunlarla iletişim kurmak çok zor. İletişim kurmaya çalıştığında ya sapık olarak algılanıyorsun ya da şey olarak algılanıyorsun. Sen benim tipim değilsin. Senle ben ilgilenmiyorum. Sen benim tipim. Yani böyle kendini beğenmişlik bir aksam olan insanlar var. Yani bunlarla iletişim kurmak çok zor. Yani iletişimi icat ettiği olduğu dönemlerden beri şu anki Türkiye'deki kadınlarla iletişim kurmak çok zor. Mesela yabancı kadınlarla iletişim kurarsın. Diyalog kurabiliyorsun. Hani seviyorsun, çok güzelsin falan diyorsun. Diyalog kurabiliyorsun. Ama Türkiye'de bunu söyleyince nedense bir tuhaf oluyor. Türk kadınlarında şöyle bir sorun var. Cilve, naz yapma, işte kırıtma gibi bir kavram var. Yani bir diyalog kurmak çok zor Türk kadınlar. Hani naz niye yapıyorsun? Niye nazlanıyorsun? Niye böyle kendini böyle umursamaz tavırlar sergiliyorsun? Yani yapma bunları. Biz seninle diyalog kurmaya çalışıyoruz. Karşı cinsin diyalog kurmaya çalışıyoruz. İletişim vermeye çalışıyoruz ama sen ne yapıyorsun? Kendini naza vuruyorsun. Böyle kendini böyle rahata bırakıyorsun. Yoksun aksamda. Yani Türk kadınıyla yabancı kadınları kıyaslasak yabancı kadınlar bunların yanında daha fazla diyalog kurabilen, karşı cinsle iletişim kurabilen diyebiliriz. Türk kadınları kendini geliştirmiyor. Sorun da buradan patlak veriyor. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Instagram'dan, sosyal medyadan, DM'den mesaj atarak bir karşı cinsle iletişim kurmak için merhaba nasılsın, seninle tanışabilir miyim, şey çok güzelsin falan vesaire diyalogla kurmak istersen bazen bu kadınların bazıları umursamıyor. Mesajlara cevap vermiyor, geç bırakıyorlar, geç cevap veriyorlar. WhatsApp olsun yani birçok platformda bunu yapıyorlar. Bir de sapık muamelesi yapıyorlar. Yani sizi hemen engelliyorlar. Yani bu engelleme anlayışını anlamıyor. Cevap bile vermiyorlar. Hani bir
cevap ver, bir diyalog kuralım. O da yapalım. Utangaçsın, anlıyorum. Diyalog kuramıyorsun, kendini geliştirmiyorsun. Küçük bir dünyada mutlusun ama biz o küçük dünyayı sevmiyoruz. Yani geniş dünyayı seviyoruz. Diyalog kur, iletişim kur, kendini geliştir. Yani karşı cinse ön yargılı bakma. Ha, tamam olabilir, insanlar da sapık olabilir. Bunlar ayrı bir şey ama dürüst olanı da var. Yani bir diyalog kur. DM'den mesaj atıp diyalog kur. İletişime geç. Yani bu tür insanlar da var. Sadece Türkiye'nin kendi özgüsü değil. Bu Orta Doğu'nun hepsi böyle. Ama batıdaki ülkedeki kadınlar mesela iletişim kurduğunda, diyalog kurduğunda anlaşabiliyorsun. Mesela merhaba, iyi günler, nasılsın? İşte seninle tanışabilirim falan vesaire vesaire konuşabiliyorsun. Ama Türkiye'deki kadınlar konuşamıyor çünkü çok kezbanlaşmış. Sadece sevmek anlamında değil. Yatakta bile kadınların birçoğu böyle. Yani bir bahane üretiyorlar, yalan üretiyorlar. Yani her şeyde berbat. Kendi alanlarını geliştirmiyorlar. İletişimde kendini geliştirmiyorlar. Yatakta kendini geliştirmiyorlar. Vücutlarına bakımında kendini geliştirmiyorlar. Epilasyon yok. Kendi bedenlerine bakım yapmıyorlar. Krem kullanmıyorlar işte vesaire vesaire. Bunların çoğunu yapan kadın var. Ama hepsi değil. Bir kısmı. Ama çoğu böyle. Geliştirme yok. Özgüven eksikliği, içine kapanıklık. Yeni insanlarla tanışma yok. Kendini geliştirme yok. Diyalog kurmak yok. Yani hep böyle küçük dünyada mutlu olayım da o dünyanın içinde kalayım. Yani bununla gibi video koyayım. Bak o videodaki arkadaş bunu çok iyi özetliyor. Yani Türk kadınlarının hepsi böyle diyor. Ama çoğunluğu böyle. Ama yabancı kızlar diyalog kuruyor, iletişim kuruyor. Ama manyak gibi iletişim kuruyorlar. Abi yabancı kızları tercih ederim. Bizim Türk kızları çok bencil, kendini beğenmiş oluyor açıkçası. Peki neyi daha çekici mesela yabancı kızı? Abi her şeyden önce güzellik. Çok güzeller. Güzelliği de geçtim. Yabancı kızlar bir kere anlayışlı, saygılı. Bizim Türk kıza mesela iş olmaya çalışıyorsun. Kız böyle yapıyor. Ay manyak, aptal. Halbuki canı çekiyor, istiyor ama bu cevabı veriyor. O yüzden Türk kızları tercih etmiyor. Ha iyisi de var, iyisine bir şey diyemem ama genelde öyleler yani. Hiç yabancı bir kız arkadaşı oldu mu? Oo, saysam sayısını bitiremem abi. Videonun sonuna geldik. Yani eleştirimi yaptım. Epilasyona ihtiyacı olan kadınlarla içine kapanık, özgüveni eksik, utangaç, kezban tiplerini ele aldık. Yani bu videonun amacı buydu. Yani bir art niyet, bir kötü niyet yok. Gerçek bir niyet var ve bu niyetin içerisinde insanlar kendileri yüzleşmeli ve küçük dünyalarda mutlu olmak yerine büyük dünyada iletişim kurmayı, özgüvenlerine sahip olmayı ve yeni dünyada kendilerini geliştirmeli ve yeni insanlarla tanışmalarını ve vücutlarına iyi bakmalarını öneriyorum. Yani bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, videoları paylaşmayı unutmayın ve başka videoda görüşmek üzere.